Seslerinizin de YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerden, farklı bir içerikle karşınızdayız arkadaşlar. Bunu yürürken anlatalım. Ayşe Hanım. Anlatalım bakalım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte beyaz bastonla nasıl tanıştığımızı, benim de nasıl tanıştığımı anlatacağız. Ama bu videoyu çekmek hiç o kadar kolay olmadı. Şu anda 4. denemeyi yapıyoruz. 4. deneme de değil, 4. videoyu çekiyoruz. İlk videoyu yaklaşık 4 ay önce yine bu mekanda çekmiştik. O gün hem Ayşe'nin hem benim beyaz bastonla nasıl tanıştığımızı anlatmıştık. Ve 50 dakika konuştuk arkadaşlar. 50 dakika. 50 dakika konuştuk, sonra gittik. Dedik ki bunu bugün yükleyelim. Bir de ne görelim? Daha doğrusu ne duyalım? Ya da duymayalım. bir videoda ses yok. Bilin bakalım ne eksik. Ses yokmuş. Neyse o günden sonra dedik ki başka bir zaman çekelim bunu. 4 ay falan da cesaret edemedik bu arada. Aynen. Ve bugün yine aynı yere geldik. Ve başladık yine video konu yapmaya. Bu sefer benim beyaz baston hikayemi anlattık. Ve dedi ki hani önceki gibi olmasın. Eve dönmeden bakalım, kontrol edelim. Ve kontrol ettik. Bu sefer niye duyamadık yine? Yine sesi duyamadık. Aynen, yine sesi almamış. Yine ses almamış. Hani ben anlamadım, bu videoyu çekmememiz falan mı gerekiyor? Aynen. Dedik ki o zaman kamerayla olmuyor bu iş, telefonla çekelim dedik. Az önce bir kez daha başladık. Neyse biraz gittim. Ben dedim ki Ayşe, bunu dedim aşkım yatay çekiyorsun değil mi dedim. Ayşe dedi ki dikey. Bir daha durdurduk. Onu durdurduk, bir daha başladık. Umarız bu sefer bu sondur. Valla ben artık umudu kestim be. Ses yine olmayacak bence Biz ama. yapmamız gerekeni yapalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi telefonla çekiyoruz. Ayşe'de telefon. Umarım görüntü çıkıyordur. Aynen. Bugün beyaz bastonla tanışmamızı anlatacağız. Bir görme engel için arkadaşlar beyaz bastonu kullanması, yani dışarılarda dolaşabilmesine bağımsızlığın var mı derler. Senin bağımsız hareketin var mı? Bağımsız hareket derler. Aynen. Bağımsız hareketin var mı diye konuşulur. Şimdi beyaz bastonu zaten videolarımızdan da gördünüz. Aslında bu klasik bir tane sopa, değnek, asa diyen var. Aynen. Böyle adlandırılan var. Görme engellilerinin kullandıklarına da beyaz baston deniyor. Beyaz olmasının sebebi de fark edilmesi, bir simge haline dönüşmesi için beyaz baston diyorlar. Aslında herhangi bir değnekten, bastondan bir farkı yok. Yani bu tamamen aslında basit bir araç. Nasıl bir araç? Bu şekilde yere vuruyorum mesela. Zeminin biraz yumuşak olduğunu hissettiriyor. Şöyle kenarlara doğru gidiyorum, bakın. Burada bir engel olduğunu bize geri dönüt veriyor. Geri dönüt veriyor derken şu sesten ve sertliğinden anlıyoruz. Yani hiçbir elektronik farklı bir özelliği yok. Basamak olduğunda Basamak olduğunda ne? Ya basamak olduğunda da mesela önce baston basamağa değdiği için basamak olduğunu anlıyoruz mesela. Evet. Yani veya işte basamaktan aşağı doğru baston indiğinde demek ki aşağı doğru iniyor olarak algılıyoruz. Çukurları da o şekilde algılamak mümkün veya engellilere de çarpınca duruyor. Zaten beyaz bastonda da en büyük zorlandığımız noktası şu: yukarıdaki engelleri bulmakta zorluk yaşıyoruz. Görme engellerinin en çok kaza yaşadığı nokta odur. Baston alttan doğru gider, hiçbir engelle karşılaşmaz. Ama bir kamyonun, ne bileyim bir ağacın yukarısına kafamızı vururuz. Evet. Yani şey diyorlar bir de, bastonun mesela işte ucunda bir sensör olsun. Ya da işte bastonun elektronik olsun, size önünüzdekilerin ne olduğunu söylesin ya da engelleri algılasın, yukarıdaki engelleri diyorlar. Böyle bir teknoloji var mı? Böyle bir teknoloji girişimleri var ama şu ana kadar etkili bir teknoloji göremedik. Acaba aşkım şey mi yapsak ya? Güneş tam karşıdan geliyor ya. Geriye doğru mu yürüsek? Bilmem. Gel, olmasa bir de öyle deneyelim. Çünkü Evet, görüntüyü kötü çıkarabilir. Bana da öyle geldi. Güneşi arkamıza alalım. Peki, güneşin geldiğini nereden anladın diyecekler şimdi Sıcaklığından. sana. Yani direkt doğrudan yüzümüze sıcaklığı vuruyor arkadaşlar. Aynen. Şimdi senin dediğine tekrar geri dönelim. Herkes şeydir mesela, bir tane baston yapsalar da önünüzdeki engelleri söylese, işte titrese, ötse, farklı fikirler olan oluyor. Aslında güzel bir fikir. Bunu deneyen girişimler de oldu. Türkiye'de de oldu. Ama şu ana kadar etkin bir şekilde kullandığımız, gerçekten işe yarıyor dediğimiz bir baston olmadı. Yani olanlar olurduysa aynen, da hani bilmiyoruz. denediklerimiz de oldu. Ama direkt böyle yukarıdaki engelleri Şu tarafa doğru değil mi? Buradan başka bir yol galiba. Az Allah önce Allah. buradan gelmedik.
Böyle bazen araya sapıyor ya yürüyen yollar. Ben hep sağa Yürüyen takip yol. ediyorum ya. Onun için hiç bu zamana kadar öyle bir bastonla karşılaşmadık. Aynen. Etkili bir şekilde bunu başarabilen yok açıkçası. Şimdi arkadaşlar gelelim bastonu bir körün kullanmaya başlaması hikayesine. Şimdi hepiniz çocuklarınızın büyüdüğünü düşünün. Çocuğu olanlar veya olmayanlar da kendileri çocuk olanlar da düşünsünler. Aslında hayata geldik. Doğumumuzdan itibaren sürekli edindiğimiz beceriler bize desteklenerek edinmiş oluyoruz. Nedir işte? Nasıl yani? Şöyle, Desteklenerek. bebeksinizdir. İşte annenize babanıza gülersiniz. Aa oğlum bana güldü. Aa kızım bana güldü diyerek desteklenirsiniz. Normalde dilin edinim süreciyle tamamen doğal aa gaga baba baba falan diye çocuk tekrarlı bir şeyler söyler. Aa baba dedi bana, baba dedi, baba, anne diye sürekli tekrarlayarak çocuğun o kelimeleri çıkarmasını teşvik edersiniz. Ne bileyim ilk adımını atar. Oğlum, kızım yürüdü, yürümeye başladı. Hadi oğlum yürü, 3 adım daha at, biraz daha yürü falan diye teşvik edersiniz. Ne bileyim sınavlar okumayı yazmayı yavaşlar, daha iyi okusun diye teşvik edersiniz. Sürekli teşvik edilir çocuklar ve teşvik edince de o davranışları kazanır, bu şekilde hayatını sürdürür. Gelelim görme engelliye. Görme engellinin beyaz bastonu bu şekilde beyaz baston becerisini bu şekilde edinmesi gerekir. Normalde böyle olmalıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde belki de dünyada da böyledir. Aileler bu konuda teşvik edici değil. Çünkü psikolojik bir süreç bu beyaz bastonu bir görme engellinin alıp dışarılarda gezebilmesi. Bir, kendisi için büyük bir psikolojik direnç süreç. İki, ailesi için bir süreç. Ve de üçüncü boyutunda da psikolojik boyutunun ikinci boyutu diyebiliriz. Psikolojik boyutu böyleydi. Diğeri de zaten beyaz bastonun nasıl kullandığına dair bir kişinin eğitim alması gerekiyor. Ama eğitim çok önemli. Ama eğitimden daha çok da önemli olan nedir Ayşe sence? O psikolojik boyutu aşmak. Aşmak. Dediğiniz gibi 10 yaşında olduğunu düşünün, 20 yaşınızda olduğunu düşünün, 40 yaşında olduğunu düşünün, görme engellisiniz. Bu psikolojik süreci aşabilmesi çok zor. Özellikle çevreye rağmen, aileye rağmen aşabilmesi çok zor. Ve çok çocuğunu akademik yönden çok destekleyen anne baba gördüm. Ama beyaz baston konusunda destekleyen anne baba şöyle düşünüyorum. Yok muhtemelen. Hemen hemen yok yani, Yani hatırlamıyorum. şöyle, ben kendi ailemden örnek vereyim. Benim ailem beni her konuda destekledi. Hiçbir konuda hiçbir zaman sınırlamadı. İşte hani şunu da yapamazsın demedi. Ama olay bastona gelince ben kendimle mücadele verdikten sonra, o mücadeleyi aştıktan sonra başta ailem, sonra da toplum baskısıyla mücadele etmek zorunda kaldım. Çünkü aile çocuğunu tabii hani belki kendi açılarından bakınca onlar da korkuyorlar. Ama bunun yapılmaması gerekiyor. Yani desteklemiyorlar, korkuyorlar, çıkamazsın diyorlar. Olmaz diyorlar, yapamazsın diyorlar. Tüm aileler böyle. Evet. Böyle olunca da arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Ailenin desteklemesini destek dışında bir de engel görüyor bir görme engelli birey. Zaten kendisinde konuya ilişkin çok psikolojik bir rahatsız ettiği noktası var. Nedir işte? Herkes bana bakacak bastonumla yürürken. Bana kınayacaklar. Ben işte o bastonla kötü görüneceğim. İşte ben yürürken işte sağdan soldan sürekli sözler duyuluyor. Vah yazık, gençmiş, ne bileyim işte çocukmuş, Allah yardımcısı olsun falan diye zaten sürekli yani böyle. içinden de değil mi? Acıyacaksan da bari içinden acı. Evet, aynen öyle. Ben bazen kendimi kaybediyorum, pardon. Ama hani şey söyleyeyim, burada gerçi senin hikayeni anlatacağız ama Hı-hı. arada ufak ufak belki Tabii, kendimden katkı yapabilirim. Beni en çok korkutan şey şuydu baston alma noktasında. İşte bana bir hani bir şey çarpar mı, bir yere takılır mıyım, düşer miyim? Ondan korkmadım. Korkabilirdim ama ben korkmuyordum. Beni asıl korkutan şey, bir yere takılacağım, herkes bana bakacak, acıyarak bakacak. Ve bu gerçek dışı bir korku değil bu arada arkadaşlar. Gerçekten öyle oluyor. Bir yere takılıyorsunuz, gerçekten size acıyarak bakıyorlar. Ama orada önemli olan o kişi onu o an
hani bir saniye kafasında düşünüyor belki, sonra geçiyor. Yani insanların sizinle ilgili düşündükleri şeyler çok sınırlıdır, en fazla 1 dakikadır. Ve insanların bu düşünceleri için siz kendi hayatınızı etkilemesine bunu fırsat vermemelisiniz. Onun 1 saniye geçirdiği düşünceden dolayı kendi hayatımızı mahvetmemeliyiz yani. Aynen öyle. Tabii Ayşe'nin bu fikirlerine %100 katılıyorum. Ben de şu anda bu konuda bir şeyler söylesem aynısını söyleyeceğim. Onun için söylemiyorum. Ama bu noktaya gelmemiz kolay oldu mu? Olmadı. Olmadı. Yıllarca bastonu ben kabullenemedim. Mesela? Ve şeye de çok inanıyordum. Bastonu elime aldığımda iğrenç göründüğümü düşünüyordum. Ciddi bunu düşünüyordum. Aynen. O Mesela yanlışmış. Bence öyle görünmüyor. İşte bu evreye gelene kadar da biz de bunları yaşadık. Hani short bölümlerine koyduk. Karşıdan karşıya geçerken ne yapıyorum? İşte bakar mısınız karşıdan karşıya geçirir misiniz diyorum. Bazen aslında kimse olmadan söylemiş oluyorum. Bazen işte söylediğim kişi aslında kulaklık olmuş oluyor. Yanından geçip gitmiş oluyor falan. Eskiden olsaydı ben bunu acayip kafaya takardım. Lan rezil oldum işte. Hiç kimse de bakma. Herkes bana bakıyor uzaktan ama burada rezil oldum. Yani onun sadece etkisinde kalabilirdim. Değil mi? O yardımı istemek bile kolay bir şey değil. Hani çünkü tek başınıza çıktığınızda arkadaşlar işte bazen sesli ışık yoksa eğer karşıya geçmek için, bazen yol sormak için falan insanlarla etkileşim halinde olmanız gerekiyor. Ama ilk yardımı istediğimiz zamanlar yani ben hani bunu başarmak çok zordu. İşte söyleyeceğim, nasıl söyleyeceğim, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Yanımdan insanlar geçiyor ilk zamanlarda böyle hani yaptıkça gelişen bir şey ve mesela o boşluğa karşı konuşma olayı var ya, ben bunu eskiden yaşasam şimdi gülüp geçiyoruz ama yani eyvah hiç kimse yokmuş, boşluğa konuştum, rezillik falan gözüyle bakardım yani. Bu aşamaya gelmek kolay olmuyor. Aynen, mesela o şey bende şunda da olurdu. Mesela otobüsteyiz. Hangi durakta olduğumuzu soracağım mesela. Yani 15 dakika zaten kelimeye nasıl girsem, ne söylesem diye geçerdi. Bir 15 dakikası da zaten sordum, işte herkes bana baktı falan. İşte bir anda milletin dikkatini bana yönlendirildi. Rezil oldum falan diye düşünürdüm. Ama şimdi tabii bunları düşünüyor muyuz? Hayır. Bu aşamaya da gelmek biraz zaman aldı. Ondan Kolay dolayı değil. hani bastona alışmamızın Ya sağdan dönsek kolay mi? olmadı. Gel bakalım bir de oraya deneyelim. Bastona alışmanın o kadar kolay olmadığını ondan dolayı söylüyoruz. Ha. Yok, burası denilecek yermiş. Niye böyle bir şey yapmışlar o zaman? Bilmem, oradan bir yere geçiliyor demek ki. Olabilir. Aynen. Şimdi bugün benim baston hikayemi anlatacağız arkadaşlar. Yani özet olarak hani şunu biraz daha bence tekrarlayalım özetle. Şimdi birincisi psikolojik boyutu. Bunda da toplum ve hani çevrenin baskısı birinci boyutu, psikolojik boyutun. Onda da aile baskısı ve toplum baskısı. Diğeri de kişinin o kendi verdiği bireysel mücadele, toplumun bakış açısına karşı ve hani kendi psikolojisinde olayı bitirmesi. O da bireysel boyutu, korkularını aşması. Bir de eğitim boyutu var sanırım. Aynen, eğitim boyutu da başka bir videonun konusu. Hani beyaz bastonun kullanırken nasıl tutmamız gerekir? Ayaklarımız nasıl hareket etmesi lazım? Dar alanda yürürken nasıl beyaz baston kullanacağız? İşte merdivenden inerken nasıl kullanacağız? Bu beyaz baston kullanmanın teknik detaylarını ilgilendiren bir süreç. Tamam, senin hikayene geçebiliriz bence aynen. o zaman. Arkadaşlar şimdi ben daha önceki videolarda da ara ara söyledim. Zaten ayrıca bir hayat hikayemizde anlatacağız. Şimdilik şöyle anlatayım. Ben hem doğuştan görme engelliyim hem sonradan görme engelliyim. O nasıl oluyor diye soracaksanız. Doğuştan zaten bir gözüm görmüyordu. Göz tansiyonu vardı. Yaklaşık ilkokulun 6. sınıfın sonuna kadar herhangi gören bir öğrenci gibi eğitimimi sürdürdüm. Yani bildiğiniz yazıyı okuyup yazdım. Normal köy okuluna gittim. İşte bir çocuk nasıl eğitim alırsa onları aldım. Görme engelli değildim aslında. Hem görme sorun vardı ama görme engelli değildim. Yani o kategoride değerlendirmiyordu seni. Evet, çevrendekiler. sistem veya çevremdekiler. Gözünde bir sorun var ama deyip devam ediyordum. 12 yaşında benim göz tansiyonum ilerledi arkadaşlar. Ve yavaş yavaş görmem giderek 15 yaşında tamamen kör oldum. Bu süreçte okula ara vermek zorunda kaldım. Daha doğrusu aslında o ara vermek değildi o. Şimdi geriye dönünce ara vermiş gibi oldum. O zaman aslında okul hayatım bitmişti.
İşte Öyle düşünülüyordu değil mi? Evet, çünkü bizim köyde bırakın görme engelli birinin okumasını, herhangi bir çocuk da okumuyordu. Öyle olunca görme engelli birinin okuması demek duyulmuş bilinmiş bir şey değildi. Benim için de herhangi bir köydeki insan için de. Onun için de benim okul hayatım bitmişti aslında. Şimdi 35 yaşında anlatınca ara vermiş gibi oluyorum. Aynen. Antalya'da bizim Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği var. Tesadüfler, kader. Herkes farklı farklı adlandırır buna. Ne denir bilinmez. Bana göre mucize. Ayşe'ye göre mucizeymiş. Beyaz Baston'a geldim okumak için arkadaşlar. Yani bir şekilde görme engellilerin eğitim alabildiğini öğreniyor arkadaşlar. O süreç bence mucize. Ve Antalya'ya geliyorsun değil mi? Evet, Antalya merkezi, köyümden kalkıyorum, merkeze gidiyorum görme Okumak engelli için. olduğu Beyaz Baston Derneği. Beyaz Baston, Yatılık alıyorsun. evet, derneğin bir yatılı bölümü var. Çocuklar orada yatılı kalıyorlar. Gündüzleri de kaynaştırma eğitimine gidiyorlar. Yani herkesin gittiği okula gidip eğitim alıyorlar. Yani görme engelliler okuluna değil. Evet. Neyse ben ilk gün gittim. Sekreterin odasında oturuyorum. Sekreter dışarı çıktı. Rahim'di galiba adı abinin. Başladı bağırma. Rahim sola dön. Kim bağırıyor? Direkt gel. Sekreter yukarıdan aşağıdaki kişiye. Ha. Dedim ki abla ne oldu falan dedim. Ya da Rahim kapıyı bulamadı da dedi. Onu tarif ettim dedi. Nasıl yani dedim. İşte öbür taraftan geliyor Rahim dedi. Hiç mi görmüyor dedim. Hiç görmüyor dedi. Nasıl yani dedim. Hiç görmeden böyle dışarıda dolaşabiliyor mu dedim. Evet dedi, ne var ki bunda dedi. Sen de yaparsın dedi. Aynen o anda aklımdan arkadaşlar şu geçti. Tamam okurum, yazarım. Hadi mesleğim de olur. Ama dedim hayatta imkansız benim dışarıda Beyaz Baston'u alacağım. Hiç kimse olmadan yürüyeceğim. Bu dedim imkansız. İçimden geçen bu. Yani belki hayatımda bir şeye imkansız dediğim şey tek odur. Yani İyi ki de demişsin ama bence çünkü insan böyle bazı şeyleri büyük konuşunca başına gelir ya. yani Onun gibi bir şey. o da olabilir. Ama o gün onu net olarak dediğimi net bir şekilde hatırlıyorum yani. Çünkü bana göre imkansız bir şeydi. Bir körün dışarıya çıkıp bastonla veya bastonsuz yürüyüp bir yerden bir yere gitmesi ve benim bir gün bunu yapabilme ihtimalim bana göre sıfırdı. Neyse okula başladım. Gel git işte hemen hemen liseye kadar böyle bastona falan büyük abilerimiz vardı, hani sağdan soldan getirenler, hatta vardı, bazı ihtiyaçlarımızı söylerdik, onlar bize getirirdi. Veya berbere giderdik, o abimizle koluna girerdik, görme engelli abinin. Onun bastonunu kullanırdı, biz yanında olurduk. Sizi de götürüyordu Aynen, yani. götürür getirirdi falan. Böyle. Okula servisle mi gidip Aynen, geliyordunuz? okula servisle gelip biterdik. Aşinalığımız bastona böyle olmuştu. Hani kendimiz doğrudan kullanmıyorduk. Evet. Sonra benimle yaşıt arkadaşım var. Onunla birlikte hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar alıyoruz. Bilgisayar, İngilizce gibi kurslar. Bu kursları da bir tane görme engelli abi veriyor bize. Bu da işte kendi başına bastonla gelip gidiyor. Bağımsız hareketi olan bir abi. Bu dedi ki, artık nasıl doğduğunu tam hatırlamıyorum fikrin. Dedi ki size ne oldu? Son bir şey çarptı. Ne ki? Bilmiyorum. Bir gün Küçük dedik. bir şey olduğuna göre kedi olma ihtimali yüksek. Ha, canlı bir şey mi? Aynen. Ha, sağ olun. Kediymiş. Sola doğru bir hareket sesi hissettim çünkü. Muhtemelen ben baston çarptı, o kaçtı. Aynen, Pardon diyelim kediye. o fikrin nasıl doğduğunu bilmiyorum. Bu dedi ki size öğretelim bastonu. Hani o daha çok teknik boyutuyla değil de psikolojik boyutuyla öğretmiş oldu aslında. Nasıl Belli bir yerden o önde bastonu böyle sallayacaksınız dedi. O önde, biz arkadan gelip gittik. Yani nasıl kullanacağınızı bilmeden aslında bastonu önünüzde sürükleyip engelleri algılamaya çalışarak o önden gitti, peşinden gittiniz. Aynen. Tamam. Gittik geldik işte. Bir iki defa öyle aşina olduk. Sonra bir yere yine o arkadaşla beraber gittik. Sonra başka bir yere yine öyle gittik falan derken tam oluşmadı ama küçük Yavaş alışıyorsunuz kıpırdama çalışmaları başladı. O beceri edinme çalışmaları başladı. Oluyordu, hiç unutmam. Bir yerden bir yere sabah dershaneye gittik. Dönüşte kendimiz işte biri dolmuşa bindirdi. Kendimiz o dolmuştan inip
derneğe kadar gelme kısmını yaptık mı büyük bir zafer kazanmış gibi hissediyorduk. Onu net hatırlıyorum. Çok mutlu oluyorduk yani. Çünkü bizim için büyük bir adımdı o. Ya o bende de vardı biliyor musun? İnsan Nasıl? böyle ilk bastonu alıyor ya. Hı hı. İşte bütün baskılardan sıyrılıyorsun bir şekilde. Ben artık yapacağım diyorsun yani. Çıkıyorsun belki çok yakın, belki uzak. Hani ilk yakın gittiğiniz yerde de oluyor. İlk uzak gittiğiniz yerde de oluyor. Böyle başarıp dönüyorsunuz ya. Yani onun mutluluğu tarif edilmez ya. Böyle diyorsun ki hani başardım ya, oldu yani. Ve böyle farklı bir özgürlük. Çünkü kendiniz ya çıktınız, gittiniz. Artık bağımlı değilim yani herhangi birine. Demek ki yapabiliyorum ve o başarının verdiği mutluluk bambaşka bir şey bence. Aynen öyle. Öyle olunca işte yavaş yavaş ısındık, alıştık derken hatırlıyorum mesela lise 1'deyken öğlenden sonra diyelim ki dersi olmazdı. İsteyen okul evine gidebilir derlerdi. Herkes giderdi. Ben mesela mecburen servisi beklemek zorunda kalırdım. Böyle zorluklar olurdu. Ama muhtemelen lise 2'de başladım etkin kullanmaya. Hatırlıyorum. Yine bir gün herkes gitsin dediler. Bana dediler ki müdür yardımcısı falan sen nasıl gideceksin falan. Ya bastonu falan göstermiştim ben bununla giderim falan. Allah Allah falan demişlerdi. İyi hadi git falan demişlerdi. Öyle izin vermişlerdi falan. Öyle yani gidebilmiştim. git demesi çok değerli bir şey bence Aynen. bu arada. Başkası olsa işte yok gitme seni alsınlar ben götüreyim falan derdi bence. Toplumun %90'ı onu derdi. Helal olsun yani o müdür yardımcısına da. Aynen öyle. Hani ilk başlarda tabii hata yapardık. Şimdi bile bilmediğimiz mekanlarda yürümek daha zorken bildiğimiz yerlerde daha rahat yürüyebiliyoruz. Böyle böyle kullandıkça ilerleyen bir süreç oldu beyaz baston kullanma maceram. En büyük dediğimiz gibi o psikolojik boyutlarını halledince geri beceri boyutu arkasından geliyor arkadaşlar. Beceri boyutu farklı, psikolojik boyutu en zor kısmı. Aslında, Hem bir görme engelli için hem aileler için. evet Zaten yani. aile kısmını ipuçlarından aldığım kadarıyla Ayşe'nin olayında bayağı bir dinleyeceğiz. Evet, ben annemle olan mücadelemi bazen babam da beni bu konuda şaşırttığı zamanlar oldu. Anlatırım. Ama aslında sen bence bu arada birçok yine görme engelliye göre o sürece erken başlayabilmişsin. Yani lise bile erken bir zaman. Ben üniversitede ancak kazandım. İşte olmayınca aileden uzak olmanın ve dernekte de o işi yapan abilerin, ablaların olması bunu güçlendirmiştir bence. Evet olabilir. Bir de bence şundan bahsedelim. Hani hikaye ile ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Ya şöyle 4 kere anlatınca anlık oluyor. Hangisini nerede anlattım, burada niye anlatmadım iyi karıştı yani. Yani Daha benim hani söyleyeceklerim bu kadar sanki. şundan bence bahsedelim. Şimdi bizi izleyen birçok görme engelli arkadaş var. Bunların bir kısmı bastonlarıyla rahatça dışarı çıkabilen insanlar. Ama diğer bir kısmı da baston kullanmayan ve dışarı çıkmayan insanlar. Ben hiç çıkmayan hiç kimseye niye çıkamadı denmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Aynen Çünkü öyle. bu mücadele kolay bir mücadele değil. Hem kendinize karşı hem çevrenize karşı verdiğiniz bir mücadele. Ama bu işe yeni başlayacaklar, cesaret gösterecekler için bence bu noktada bir konuşma yapmak önemli. Birincisi insanların sizden size acımasından korkmayın. Acımak çözümsüz bir bakış açısıdır. Onların yanlışıdır. Ama siz bunu kafaya takarsanız sizin hayatınız etkilenir. Ne oldu? Sen mi bana vurdun bastonu? Yo. Ay bir dakika kedi mi var acaba? Miyav. Pis pis. Ay kedi var. Ya gerçekten kedi mi o? Evet. Hadi ya. Ay çok tatlı. Pardon ben şu an kendimi kaybettim. Küçük bir de bu. Biraz çok büyük değil yani. Hadi bakalım. Nerede? Tamam. Bazen kediler de böyle bastonla falan oynuyorlar. Evet oynuyorlar. Ben aşırı seviyorum arkadaşlar kedileri. Şimdi video diye devam ediyorum ama video olmasa Arkamızdan ben geliyor mu orada- ya? Bir ses geliyor sanki. Geliyor olabilir. Bilmiyorum. İnsan sanki ya. Yani hani insanların acımasını, insanların tepkilerini takmayın. Bir de hani bu cesareti topluma rağmen eğer dediğim gibi kolay değil, herkes başarmak zorunda da değil. Ama ben yapacağım deyip o herkese karşı bu mücadeleyi verdiğinizde kimse için imkansız bir süreç değil. Çünkü bunu ben de diyordum. İmkansız gözüyle bakıyordum ya. Görme engelli birini görünce diyordum ki sen bilmediğin yerlere de mi tek başına gidebiliyorsun diye. Hani gerçekten imkansız değil arkadaşlar.
Bu konuda da her zaman bizden de fikir alabilirsiniz. Onu da söylemiş olmak istedim ben. Aynen. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Ya burada? şu noktada ekleyeceğim tek şey, inşallah bunu bir daha anlatmak zorunda kalmayız. Beşincisi olmaz. Yani umarım. Yani arkadaşlar İnşallah. umarız mutlu, huzurlu bir gün olur. zaman- Ayşe bugün şeyinde çekti, elinde çekti kamerayla. Evet, Yoruldun mu? artık boşa gitmesin diye yan tutarken yanlışlıkla dike çevirdim de bir şey olmaz bir herhalde. şey olmaz o Düzelttim kadardan. tekrar. Aynen arkadaşlar. Tamamdır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir de son zamanlarda şunu ihmal ettik. Videolarda gördüklerinizi bizi çok anlatmaz oldunuz. Gerçi Evet. dışarı videosu çok çekmez olduk. Ondan da olabilir. Videoda gördüklerinizi bize anlatın. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Kendinize iyi bakın.